Bu videoda ıslak keçe yöntemiyle yünden keçe tabak yapacağım. Şekillendirmek için Lego bloğu kullanacağım. Bir şablona ihtiyacım var. Önce origami ile bir kağıt tabak yaptım. Bu tabağın görüyorsunuz ki eni, boyu ve yüksekliği var. Ama benim şablonumun dümdüz olması gerekiyor. Onu da nasıl sağlarım? Yani bu yükseklikten nasıl kurtulurum? Şöyle yaptım. Bir kağıt tabağı katladım ve yükseklikten kurtuldum. Ve elime geçen şekil işte bu. Yani şablonumun şekli. İki şeyden oluşuyor bu şablon. Bir tane kare ve uçlarda iki tane üçgen. Önemli olan üçgenin iç yüksekliği ve kenarı. İç yükseklik karenin kenarının yarısı olacak. Hemen bunu bir şablon hazırlayarak göstermek istiyorum. Karenin kenarının dik olması için kitaptan yardım aldım ve kenarları 20 cm olarak belirledim. Tam orta noktayı işaretledim ve 20'nin yarısı olan 10 cm'yi orta noktadan yukarıya doğru dik çıktım. Ve sonra uç noktalarını birleştirdim. Farklı bir ölçüde keçe tabak yapmak isterseniz şablon ve formül ekranda görünüyor. Laminat parke izolasyon malzemesi üzerine şablonu transfer ettim. Ve hazır. Zeminde pilates matı var. Üzerine bir poşet serdim. Ve şimdi şablonun üzerine merinos yünü sereceğim. Şablonun önünde ve arkasında 3 kat yün kullanacağım. Yatay, dikey ve yatay yönde yerleştireceğim yünleri sabunlu suyla ıslatıp keçeleyeceğim. Kenardaki yünleri şablonun üzerine rahat katlayabilmek için köşelerden minik çıtlar atıyorum. Şablonun arka yüzünü çevirdim
ve bu tarafa da 3 kat yün yerleştireceğim. Kenarlardan yünün taşmasını istemiyorum. Çünkü orada zaten bir miktar katlanmış yünü var. Yün yönü yatay, dikey ve yatay yönde olacak. Bir tutam yün çekiyorum ve yünlerin hala gevşek olduğunu görüyorum. O yüzden keçelemeye, yuvarlamaya, ovmaya devam ediyorum. Yün lifleri henüz çok gevşek. O yüzden fazla bastırmıyorum. Minik hareketlerle ileri geri yuvarlıyorum sadece. Tekrar bir tutam testi yapıyorum ve keçeleşmenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görüyorum. Bundan sonra biraz daha yuvarlayacağım ve şablonu çıkaracağım. Şablonun zeminindeki kare formun bozulup bozulmadığını kontrol etmek için arada bir ölçüyorum. Uzun olan tarafı üzerinde katlayıp yuvarlıyorum ki o taraf daha çok küçülsün. Keçeyi makasla kestiğim için bir süre sonra kesilen kenarlar gevşer, esner. Bunu istemediğim için o bölgeyi mutlaka su ve sabunla ovmam gerekiyor. Böylelikle kesik uçlar kapanarak daha sağlam ve daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Keçe tabak şeklini göstermeye başladı.
kenardaki kat izlerinden kurtulmam gerekiyor. O yüzden tekrar sabunladım ve kenarları tırtıklı bu cam tabakla iyice bastırarak kat izlerini açmaya çalışıyorum. Şimdi keçe tabağın iyice küçülmesi gerekiyor. O yüzden kaynar suyun içine koydum keçeyi ve birkaç dakika bekledi. El yakacak kadar sıcak bir sudan bahsediyorum. Keçenin küçülmesine neden olan şeylerden bir tanesi de sıcaklıktır. Ne kadar sıcak uygularsanız ve bu sıcakla ne kadar çok basınç uygularsanız keçe o kadar çok küçülür. Ben de şimdi elimin müsaade ettiği kadar yoğurmaya çalışıyorum keçeyi. Bundan sonraki aşamaları hızlı bir şekilde geçiyorum. Sıcak keçeyi havlu arasında iyice ezerek yuvarlamak gerçekten işe yarıyor. Şekil vermek için bu legoları kullanmıştım. Lego bloğu. Tahta blok olması tabii ki çok daha avantajlı ama bir kez kullanacağım bir ürün için de blok yaptırmak istemedim. Bu da işe yaradı. Önerebilirim. Evet, kabın şeklini, bloğun şeklini alması için iyice gördüğünüz gibi ovuyorum arkadaşlar. Evdeki imkanlarla bunu yapmaya çalışıyorum. Keçeyi ılık suda yıkadım. Sonra sirkeli ılık suda beklettim ve daha sonra duruladım. Keçe tabağı son şeklini vermek için tekrardan Lego blok üzerinde şekillendirmem gerekiyor. İyice sağdan soldan çekiştirerek bütün kenarların aynı yükseklikte olmasını sağlamaya çalıştım. Tabi tahta bir blok olsa iğneyle ya da raptiye ile sabitlemek çok kolay olurdu. Biraz zorladı bu aşama ama evdeki malzemelerle yine de güzel bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. Evet, yine o kenarları girintili çıkıntılı olan cam tabakla iyice ovdum. Sonra bir havlu arasında kurumaya bıraktım. Keçe tabağın dümdüz bir kenara sahip olmasını istiyorsanız keçe iğnesi ile yatay yönde iğneleyerek fazlalıkları düzeltebilirsiniz. Ben spiral keçe iğnesi kullandım ve bir cetvelle dümdüz bir hat belirleyerek fazlalıkları içeriye doğru iğneledim.
Ütüyü yün ayarına getirdim. Önce buharsız olarak ütüledim. Sonra buhar ayarını açarak birazcık buhar uygulayarak keçeyi ütüledim. Kuru bir havlu üzerinde kurumaya bıraktım. Tabağın kenar uzunluğu 13 cm. Yüksekliği ise yaklaşık 6,5-7 cm arasında. Kuruyken tarttığımda yaklaşık 39 gram kadar geldi. Eğer istersek tabağın kenarına minik dekoratif süsler de yapabiliriz. Ben ilk denediğim tabağın kenarına bu şekilde tığ oyası yapmıştım. Keçe tabağı bir de gün ışığında bakalım. Kenarları oldukça düzgün, köşeleri belirgin bir keçe tabak oldu. Daha kalın duvarlı bir keçe tabak yapmak isteseydim, o zaman mikron sayısı daha büyük olan daha kalın telli bir yün kullanıp 3 kattan daha fazla serebilirdim. O zaman çok daha kalın bir tabağım olurdu. Görüşürüz.